burada bulunmamıza asli sebep olan Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin ruhaniyetinden istimdad ederek onun ve Konya'mızda yatan sair Evliya-i Kiram'ın ruhaniyetlerinin de meclisimizi tevhid etmeleri, Anadolu'yu İslam ile nurlandıran bütün Anadolu sathında yatan evliyaların ruhaniyetlerinden de istimdad için evvela Fahru Kainat Ali Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin mübarek ve mutahher ruhu fıtrat-ı ayrı şerife okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'în. İhdina sıratal müstakîm. Sıratal lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Muhakkak ki onların ruhaniyetlerinden buraya hazır olanlar vardır. Dinimiz edep üzerine kurulmuştur. Elhamdülillah. Cenab-ı Mevla bunca senedir bu ihtifali uzaktan kalbimden takip ediyordum. Bu sene burada bulunmayı müyesser kıldı. Evvela Cenab-ı Allah'a hamdü sena edelim. Resul-i Kibriyasına salatü selam edelim. Tabi ashabına, tabi'in ve ensarına da yine salatü selam eder. Tazimatımızı arz ederiz. Ve memleketimiz ve milletimiz içinde Cenab-ı Mevla'dan ilahi lütfunu esirgememesini esirgemiyor da bizim takdirimiz azdır. Binaenaleyh bize bizim amelimize bakıp da muamele buyurmasın, kendi fadl-ı kereminden kendisine yakışan surette bize muamele buyursun, lütfunu göndersin diye sizin tarafınızdan da niyaz ediyorum. Buraya davet olunduğum vakitte muhterem Konya eski tabiriyle şehrenliğini evet Halil Bey davet ettiğim vakitte kalbime ilk gelen nitekim kendisine telefonda da söylemişti. Bu sizin davetiniz değildir. Bu Hazret'in davetidir. Siz beni kaç sene aramadınız. Bu sene Hazret davet etti. Madem ki davet etti, ayakları görülmese başımın üzerinde ben gelirim. Elhamdülillah. Bizi zahmete koşmadan çok kolaylıkla ben kışın şiddetini işittiğim vakitte korkuyordum. Bu yerlerde kışın şiddeti içerisinde nasıl vardır diye maşallah ilahi lütufla bir aralık olsa da havanın şiddeti geçmiş, güzel bir hale gelmiştir. Bizim zayıf vücudumuzu ezecek soğuk yok. Elhamdülillah. Sonra bizden ne gibi bir mevzu üzerinde konuşacaksınız diye
yine muhterem şehreminimiz sorduklarında Allah. Şimdi sizin bu sualiniz alelade bir içtima hüviyetinde olmuş olsaydı bu içtima size ben hemen söyleyecektim. Filan mevzuda gelip size konuşacağım. Aslında ben konferans verici adam da değilim. Lakin bu içtima ruhani bir içtimadır. Alelade bir içtima değildir. Burada biz bir ahiret sultanının huzuruna geleceğiz. Şimdi bir sultanın huzuruna bir kimse davet edilse ziyarete evde çorba pişirip ben de götüreyim dersen çok ayıp olur. Ya sen nasıl iş? Çorbayı pişirip de ne yapacaksın sen? Sultanın huzuruna götüreceksin. Sultanın masasına, davetine, ziyaretine giden adam evinde öteleri hazırlayıp gider mi? Düşündüm. Edeb yahu hilası geldi Konya cihetinden. Dedim ki baş üstüne ya Mevlana baş üstüne ben oraya gelirim. Başımla gözümle koşup gelirim. Ve sonra sizin maidenizden, sizin sofranızdan, sizin komşularınıza neyi bana takdim ederseniz onu size onlara takdim ederim. Onun için buraya oturduğum anından itibaren ben hiçbir şeyim. Ben kendi hüviyetimi kendim Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin denizine atmışım. Onun bir ruhani kuvveti benim üzerimdedir şimdi. Buradan ben hareket edinceye kadar onun ruhani sultası altında duruyor. Burada hazır olan kimselerin edep üzerinde olacakları muhakkaktır. Dinle. Gerçi biz Mevlana'nın hakikatlara bakışı diyerekten bize olan işaret üzerine haber vermiştik. Elbette ki kendisi hakikatlar semasında parlak bir yıldız, belki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin risalet semasıdır. Burç-ül nübüvvetinde bir parlak yıldızdır. Onun her sözü bir hakikatin ifadesidir. Binaenaleyh ilk sözüyle de ki onun Bişnev diye başlaması ve harfiyle Cenab-ı Mevla'nın ilk başlangıçta Besmele-i Şerife'nin ilk harfi ve olduğu gibi ona itibaen ve intisalen o hakikatlar sultanı Mevlana Celaleddin Rumi
Hazretleri de beynan başlayıp Vişnev dedi. Ki va harfi elif Cenab-ı Allah'ın zatına işarettir. Ve ise bi kan ma kan, bi yakun ma yakun. Olan benimle olmuştur. Olacak yine benimle olur. Olan benim kudretimle meydana gelmiştir. Olacak yine benim kudretimle olacaktır. Benim şerikim yoktur. Ortağım yoktur. Mu'inim yoktur, müşirim yoktur, vezirim yoktur. Ben varım, başkası yoktur. Öyleyse Vişnev, dinle. Dinle. Arkasında ne gelir? Dinleyen adama itaat gelir. İtaat ederek dinle. Dinlemek, bütün hakikatlara kapıyı açacak olan fiildir, iştir. Dinlemeyen adam hiçbir hakikate erişemez. Mesnevi bu kadar bin beyit, 6 cilt. Lakin hülasası Vişnev'de geldi. Dinlemeyecek olduktan sonra dinlemeyen adama mesleğinin vereceği bir şey yok. Mesleği dinleyen adamlara bir şey verir. Kim dinler? Kendi nefsini mahkum edebilen adam dinler. Kendi nefsini mahkum edemeyen adam dinleyemez. Binaenaleyh Vişnev sözü bütün alemi ikaz eden behaim sınıfından, yani sürüngen derler şimdi, zehaim veyahut behaim, sürünenler veyahut dört ayakla yeryüzünde dolaşanların sınıfı. O sınıftan çıkartmak için dinle dediği vakitte dinleyenler zehaif ve behaim sınıfından dışarı çıkarlar, insan olmak hüviyetini kazanırlar. Ve sonra şeyen peşey, adım adım onları mertebeden mertebeye ulaştırır. Her dinlemede bir mertebe kurbiyet makamına çıkıyor insan. Ahiret Sultanı, hakikatlar semasının yıldızı Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri irticalen 6 muazzam cilt Mesnevi Şerif söylemiştir. Bu düşünce mahsulü değildir. Bu ilahi bir lütuftur. Anlamak gerekir. 6 muazzam ciltte bu kadar bin beyitlerle Mevlana Hazretleri insan nev'inin
ve ümmeti Muhammed'in her ferdine alabilecekleri, dinleyebilecekleri, kabul edebilecekleri hakikatlardan söylemiş. Bundan 21 sene öncesinde ki 700. yıl tesbih olunuyordu, tebrik olunuyordu. Sultanın şeriatının veyahut Leyle-i Nisar huzur-u Rabbul Alemine Mele-i Ala'ya çıkışlarının 700. yılında hatırlıyorum, Papa'nın bir mesajı olmuştu. Papa Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerini takdir eden, tebrik eden, tebcil eden bir mesaj neşretmişti. Ben diyordum acayip, Papa Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerini takdir ediyor. Neden? Şüphesiz ki onun mesleğini okumuş, kendisine hitap edebilecek, kendisini tatmin edebilecek, bir yer bulmuştur ki bu kendi alemine, Hristiyan alemine Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin ne gibi bir şahsiyet olduğunu tebrik ve takdire şayan, insanlık ufkunda olan kimselerden olduğunu bildiriyor. Yine gayrime gelmişti ki, yahu Papa Hristiyan aleminin Katolik sektinin ruhani velisidir ki belki bir dünya Hristiyana hükmeden bir kişidir. Bu kimsenin kalkıp da Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerini takdir ederek mesaj göndermesi, neşretmesi ve onu yetiştiren, ona manevi kuvvetini, manevi mertebesini takdim eden, onun ruhaniyetine ve nuraniyetine mutlak sebep olan Resul-i Kibriya'yı ikrar etmeyişine takip etmiştir. Nasıl olur da Efendimizin nübüvvet semasındaki bir yıldızı kabul ediyor ve Efendimiz'i nasıl görüyor? Acayip. Acayipler dünyasıdır bu dünya. Konyalılar uykusu olan buradan kalkıp gidebilir. Bu önümde başlamışlar. Yiyecek insanlarımız varsa ezelden bitireyim ve sohbetimiz o kadardan kalsın. Lakin Sultan vereceğim var diyor onlara. Her Sultan. Söyleyeceğim vardır.
Konyalılara işittirmek istediğim vardır. Konya'yı idare edenlere de işittirmek istediğim vardır. Türkiye'yi idare edenlere de işittirmek istediğim vardır. İslam alemini idare edenlere işittirmek istediğim vardır. Dünyayı idare edenlere işittirmek istediğim vardır. Oradaki patrikede işittirmek istediğim Allah'a emanet vardır. Bu sefer beni ölü hesap edenlere din olduğumu gösterecek ruhani kuvvetle bildireceklerim vardır diye. Allah'a ekber. Sessiz sedasız, ne seslerinin altında yatan, uyuyan kimseye zannettikleri şahıs olmadığımı bildirmek üzere onlara söyleyeceklerim var. Hay hay. Şimdi Resul ya Seyyidi Meler sizin imdadınıza bakıyoruz zaten. Evet. Biz hak erleriyiz. Amenna ve sallam. Biz hak kılıçlarıyız. Amenna ve sallam. Amin ve selam. Bize karşı durulmaz. Amin ve selam. Gerçi benim mesleğim çok yumuşak, çok güzel, çok tatlı, çok oyalayıcı, çok teselli edici bir kitap. Lakin geride tuttuğumuz manevi gücümüz de vardır. Süleyman'a Biz her ne kadar Süleyman var ya, Süleyman'ı biliyor musun? cemal sıfatının tecellilerini Melik abinin yanındaki mi? Arkasındaki. göstermiş isek de ki Mevlana Hazretleri'nin tarikatı zarafet timsaliydi. Kibarlık, nezaket, nezafet, ulubu cenab her cihetiyle. Ahdimizde biz siyasete karışmadık. Zaten ehli tarikın siyasetle işi yoktur. Olamaz, korkmasınlar. Lakin korksunlar. Ehli hakikatın zahir siyasetle işleri yok. Lakin maneviyat üzerine bu dünyada sözleri geçer. İsterler tabii kimseyi yukarı çıkarırlar. İsterlerse aşağıya indirirler. İddiası olan adam varsa haber vereceğim deniyor. Sultan. Endirir miyim, bildirir miyim? Çok nazik, çok kibardırlar. Çünkü biz nerede olduğumuzu bilen kimseleriz. Yani huzurullah'tayız. Allah ile hazır olan kimseleriz biz. Onun için la terfa'u asvatakum fevka savtin nebi. Bizim sesimiz elbette ki Peygamber-i Zişan'ın huzurunda olduğumuz cihetle onun sesinin üzerinde perdemizi, ses perdemizi kaldırmayız. Lakin Peygamber-i Zişan'ın
sesinin perdesi. Şimdi ilahi tecelliye göre celali tecellinin altındadır. Onun için şimdi bize de izin vardır. Çok yumuşaklıktan biraz sertleşmeye, yani edep dairesiyle çağırmaya memuruz. Ey Türkiye sathında yaşayan ve bilhassa Konya'da yaşayan kimseler, ben sizi çağırıyordum. Bu benim kapım herkese açıktır. Validedar gelebilir, Melik Memluk gelebilir, Zul Esin gelebilir, kadın erkek gelebilir, akıllı deli gelebilir, hasta sahih gelebilir, zengin fakir gelebilir. Bu kapım açıktır. Mecusi gelse de olur. Boynunda haçıyla olan kimse gelse de olur. Papa gelse de geri demem. Lakin senin cazibeme tutulduktan sonra Papa'yı da bırakmam. Patriği de bırakmam. Bu muhakkaktır. Şimdi onun için biz Konyalılar ve Türkiye sathında yaşayan kimseler bir şey dinleyeceksiniz. Kurtuluşumuz dinleyişinizdedir. Rütbeleriniz dinleyişinizdedir. Biz hakikatlara bakıyorduk. Sizin hepinizin hakikatlarına baktığım vakitte sizde yalnız bu dinlemenin noksan olduğunu görüyorum. Ve bunu size tavsiye ediyorum diyor Sultan. Siz dinleyiniz, esma ve ati' dinle ve itaat et. Neye dinleyelim dersen Allah'a dinle. Neye dinleyelim dersen Resulü Kibriyasına dinle. Kime dinleyelim dersen iyi kimselere dinle. İyi kimseleriniz yok mu? Yoksa sizin için yerin üstünden yerin altı daha hayırlıdır. Bir millet ki iyisi kalmamıştır. Dinlenecek iyisi kalmayan insanların yeryüzünde dolaşmalarından yerin altında yatmaları daha iyidir. Peygamber sözüdür. Zaten mesleği şerif. Allah kelamını anlatmak için dinleyenlere, Peygamber kelamını açıklamak içindir dinleyenlere. Evet. Bu dünyanın üstü de var, altı da var. Üstünde durmaya layık olanlar eğileridir. Siz eğilerinizi yaşatmadığınız müddetçe yerin altında olmanız size daha hayırlıdır. Çünkü dünyada kârınız yok, zararınız var. Bir zararla gitmek, o zararla gitmekten daha hayırlıdır. Onun için ey bu vatan sathında yaşayan insan,
insana insan olarak bak. İnsan Mevlana Hazretleri'nin tercümanıyız. İnsan kainatın yaratıcısı Allah'ın en büyük eseridir. Ondan büyüğü yok. Allah'ın nazarında insan nedir? Nasıldır? Kadri ne, kıymeti nedir? Hepimiz insanız. Her birerlerimiz nevi şahsına mahsus olmak üzere yaratılmıştır. Tıpkı birbirisinin tam aynı olan iki insan yok. Bulunamaz. İkiz kardeş olsa bile tıpkı olamaz. Kaç milyar insan gelip geçmiş ise her birerlerinin hüviyeti ayrıdır. Uydurmaca kimlik derler. Kimliği ayrıdır. Ayrı hüviyet taşır. Ve insan Hazreti insandır. Her birerlerine hasret itlak olunabilir. Yaratılışı itibariyle.